Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'nın içinde bulunduğu koronavirüs durumu hiç de iç açıcı değil. Bunu defalarca anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz ve edeceğiz de. Şimdi özellikle Berlin'de acayip önlemler alındı. Berlin'de neredeyse bu sıvıları vurdurmayanlar evin kapısından burnunu dahi çıkartamayacak noktada. Çalışanlar için ayrı dertler var. Çalışmayanlar için ayrı dertler var. Çocuklar için ayrı dertler var. Berlin'in almış olduğu kararlar gerçekten Almanya'nın ne kadar sıkıntılı bir durumun içerisine girdiğinin göstergesi. Bakın. Ülke çapında tüm toplu taşıma araçlarında, trenler, otobüs ve tramvaylarda 3G kuralı geçerli. Neydi 3G kuralı? Aşı tam olacak ya da yenmiş olacaksın koronayı ve PCR testin olacak. 3 tanesi. Olmazsa toplu taşımayı kullanamıyorsun. Yani araçlara binmek için aşılı olmak, koronayı atlatmış olmak ve bir de negatif PCR testine ihtiyacın var. Bakın. Çalışanlarla ilgili de akıllara durgunluk veren başka bir durum. Yalnızca aşılanmış, iyileşmiş veya test yaptırmışsa bu kişi çalışabilir. 3G kuralı. Yoksa çalışamazsın. İşveren seni istediği gibi tazminatsız bir şekilde bunu yaptırmadığın için işten atabilir. Aşılı ve iyileşmiş kişiler durumlarını sarı aşı karnesi ya da dijital aşı pasaportuyla belgelemek, bunlar yoksa resmi bir korona negatif test sonucu ibraz etmek zorunda. Almanya'da işverenler haftada 2 test, devlet ise 1 kez ücretsiz test yapılmasına imkan sağlıyor. Diğer yandan işveren kuralları uygulamazsa ceza alacak. Ayrıca 3G'ye uymayan çalışanların maaş kesintisi, hatta işten çıkartılma riski de bulunuyor deniliyor. Artan korona vaka sayıları nedeniyle birçok eyalette federal yasaların yanı sıra eyaletlerde ek kısıtlamalar, kendilerine özgü ek kısıtlamalar getirdi. Berlin Senatosu bakın yeni kararlar aldı, neler aldı. Özellikle kapalı mekanlara girişte 2G ve 2G Plus uygulamasıyla aşı olmayanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler hayata geçirildi. Yani ne diyor biliyor musunuz? Aşı olmayanlar öyle ya da böyle mecburen seve seve gidip koşup kollarını açacaklar, aşı olacaklar diyor. Ama söze gelince aşı olmak zorunlu değil. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Şu an Almanya'da biliyorsunuz yaklaşık 25 milyon kişi aşı vurdurmadı. Bu insanları aba altından sopa göstererek sıvılandırmak, aşılanmak istiyorlar. Anlaşılan bu. Berlin'de perakende satışların yapıldığı dükkanlarda, yani marketlerde dahil olmak üzere birçok kapalı mekana 2G kuralı kapsamında sadece aşı olanlar veya iyileşenler girebilir. Eczane ve temel ihtiyaçların karşılandığı süpermarketler ise istisna durumuna getirildi. Sadece aşılılar ile iyileşenlerin gidebildiği mekanlarda ise ayrıca 2G Plus kuralı geçerli olacak. Yani buna göre gastronomi sektöründe kafe ve restoranlarda 2G kapsamındaki müşteriler alınırken müşteriler mekan içinde yerlerinden kalktıkları zaman maske kullanmak zorunda kalacak. 2G Plus artı maske anlamına geliyor. Ancak disco ve benzeri dans etkinliklerinin yapıldığı mekanlarda aşılılar ve iyileşenlerden içeri girebilmeleri için bir de negatif test sunmaları istenecek. Spor salonları ve kültürel etkinliklerde de sadece aşılılar ve iyileşenler yararlanabilecek. Otel ve konaklama sektöründe de 2G kuralları geçerli olacak. 2G kuralının geçerli olduğu kuaförlük gibi temasın yakın olduğu hizmet sektörlerinde ise işletme sahipleri müşteriden ayrıca test isteyip istememesine kendisi karar verecek. Test istenmezse müşterinin mekana girdiği zaman maske kullanması zorunlu olacak. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Almanya, işte Berlin ya da diğer eyaletler hiç fark etmiyor. Büyük bir sıkıntının içerisinde. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Ancak her ne hikmetse devleti yönetenler, işte yeni hükümet kuruldu, belli oldu isimler az çok vesaire. Hiç kimse sokaklara dökülen protesto gösterileri yapan ya da bu işin aslı astarı nedir gibi öğrenmeye çalışan insanları karşısına muhatap olarak almıyor. Şimdi Almanya nüfusunun neredeyse 1/4'ü henüz aşılanmış değil.
Belki daha fazlası. Ama hiç kimse bu insanların neden aşılanmadığını araştırmıyor. Ben size söyleyeyim. Bir, siyasetçilere güvenmiyorlar. İki, bu sıvıları üretenlere güvenmiyorlar, korkuyorlar. Nasıl sıvı olmak insanların kendi hür iradeleriyle normal bir şeyse, olmayanların da böyle bir haklarının olduğuna inanıyorum. Nasıl sıvıları vurduranlara herkesin saygı göstermesi isteniyorsa, yine aynı şekilde olmayanlara da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü arkadaşlar, insan kendi bedeninden sorumludur. Ben yine söylüyorum, doktorunuza danışın, o yönde karar alın, gereğini yapın. O ayrı bir şey. Ben bilim insanı değilim. Ama öyle bir noktaya geldi ki bu az önce anlatmış olduğum kısıtlamalar, sıvı olmayanlara bir kere saygı yok. 2, hayatları kısıtlanıyor. 3, adeta toplumdan dışlanıyor. 2. sınıf insan muamelesi görüyorlar. Buradan şunu söylüyoruz. Sıvı olmayanları bundan sonra daha da büyük sıkıntılar bekliyor. Yandınız. Türkçesi bu. Hiç lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. Diyorlar ki ya olacaksın ya olacaksın. Başka bir şansın yok diyorlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, ben şunu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar, insan sağlığı diyorlar. Tamam, güzel. Peki bu sıvılarla ilgili birileri bir eleştiri yaptığında ya da bir şey söylediğinde neden dikkate alınmıyor? Berlin'de yüz binlerce insan sokaklara döküldü, protesto gösterileri yaptı. Paris'te yaptı, Zürih'te yaptı, Oslo'da yaptı, Amsterdam'da yaptı. Her yerde yapıldı. Bu yüz binlerce, milyonlarca insan toplamda neden arkadaşlar, neden bu insanlar hiçbir şekilde kale alınmıyor? Ne istiyorlar bunlar? Para mı istiyorlar, pul mu istiyorlar? Ne istiyorlar bu sokaklardaki insanlar? Bu insanların istedikleri tek bir şey var. Benim sağlığıma dokunma, hayatımı kısıtlama diyorlar. Şimdi tabloya baktığımızda vaka sayıları artıyor. Hayatını kaybeden insanların sayıları artıyor. Her şey bir yıl önceye dönüyor. Kardeşim, siz o zaman bu zaman zarfı içerisinde almış olduğunuz tedbirler hiç demiyor musunuz? Ne işe yaradı ya? Madem öyle niye bu kadar vaka sayısı arttı? Hiç kimsenin bu konuyla ilgili olarak ne hikmetse, yetkililerden bahsediyorum, bizleri yönetenlerden, ağzını bıçak açmıyor. Bakın, beni sakın lütfen yanlış anlamayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Herkesin kendi karar vermesi gereken bir şey. Lütfen gidin doktorunuza danışın. Benim söyleyeceğim bu. Ben burada bu işin yönetilmesinde çok aciz olduklarını, devlet yöneticilerinin acziyet içerisinde olduğunu, beceriksiz olduklarını söylüyorum. Benim düşüncem bu yönde. Eğer becerikli olsalardı, İnanın burada ben aylardır bunu, siyasetçileri eleştiriyorum. Özür dilerdim. Ama bugün vaka sayıları artıyorsa, günlük hayatını kaybeden insanların sayısı artıyorsa ve çok hızlı bir şekilde yayılıyorsa, bu siyasetçilerin başarılı olduğunu ben söyleyemem. Kusura bakmayın. Hatice'ye değil neticeye baktığımız zaman tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Almanya hükümet sözcüsü çıktı, söyledi. Almanya tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayacak dedi. Çok yakında. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı çıktı. Vaka sayıları açıklanandan daha yüksek dedi. Bu ne demek? Vaka sayıları da saklanıyor arkadaşlar. 60 bin deniliyor, 100 bin aslında. Ben söylemiyorum bunu. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı söyledi. Geçtiğimiz günler ben bununla ilgili de haberi de daha önce beni takip edenler bilir, anlatmıştım. Bir yalan var ortada. Bir dolan var. Halkı da kandırıyorlar. Halkı kandırıyorlar arkadaşlar. Bir senaryo yazmışlar, halkı oynatıyorlar. İnsanların ekonomileri bozuldu, psikolojileri bozuldu, sosyolojileri bozuldu, her şey bozuldu. Ama artık doğal olarak insanlar soruyor. Nereye kadar, ne zamana kadar? Yani her şeyin bir son durağı vardır değil mi arkadaş? Bir sonu vardır yani. Bu işin sonu ne zaman? Ne zaman bitecek? Bilim insanı ağzını açmıyor. Siyasetçi ağzını açmıyor. Kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya mı soralım? Mehmet Ağa, ne zaman bitecek bu? Kardeşim, vatandaşa cevap vermek zorundasınız. Bilim insanıysan evet çıkacaksın. Ben şöyle öngörüde bulunuyorum diyeceksin. Siyasetçiysen bilim kurullarını çalıştıracaksın. Bu işi biz ne zaman bitireceğiz kardeşim diye yumruğunu masaya vuracaksın. Cevabı alacaksın. Halkınla paylaşacaksın. Siz ne yapıyorsunuz?
Yaptığınız tek bir şey vaka sayısı açıklamak. Hastaneler doluyor, yoğun bakımlar doluyor demek. Bugün şu kadar kişi hayatını kaybetti diyorsunuz. Başka da bir şey yok. Başka hiçbir şey söylediğiniz yok. Maskeyi takın, mesafeyi koruyun. Okulları kapattık. Devam mecburiyeti yok. Otobüse, metroya, bilmem neye binemezsiniz diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Başka ne yaptınız? Ne söylediniz? Hastaneler doluyor diye çıkıp açıklama yapıyor devlet yetkilileri. Tamam, madem öyle dolacağı belliydi. Biz aylardır söylüyoruz bunu. Niye yeni hastane yapmadın? Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Ya kardeşim, bu kadar zamanda hastane mi yapılır? Yapacaksın. 2 yıldır bu koronavirüs hayatımızda yok mu? Yatak sayısını arttıracaksın. 2 yıldır ne iş yapıyorsunuz? Para mı yok kardeşim Almanya'da? Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsveç'te, İsviçre'de. Bugün hastaneler dolduysa siz bunun önlemini almadınız demektir. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu bizimle paylaşın. Videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak gündeme getirilmesini istediğiniz konuları da bizlere aktarabilirsiniz. Biliyorsunuz ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Sizlerden bir diğer önemli ricam, lütfen videolarımızı beğenmeniz ve hala kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka sizlerden abone olmanızı hasreten rica ediyorum. Yani videonun altında bulunan like tuşuna basıyorsunuz. Bir de yanındaki abone ol tuşuna, başka bir şey yok. Bedava bunlar, biliyorsunuz. Benim parmağım aşınır diyorsanız basmayın. Benim parmağımda yara çıkar diyorsan eğer o like tuşuna bastığımda biz de böyle bir şey istemeyiz tabii ki.